De bilmem ne zaman bilmem güneşli bir günde kavuşacağımızı biliyorum. Neredeyim ben? Çatı suite'indesin evlat, piramidin en tepesinde. İçecek bir şey al, rahatına bak. Sana her şey verebilirim, para, zenginlik, sonsuz güç, kendi galaksini. Lütfen hayır. Neler oluyor bana? Güç, galaksi, para, ne oluyor? Her şey verebilirim, hayır, hata yapıyorsun, olmadı. Esrarengiz Kasaba'nın finalinde Bill Cipher gerçekten de öldü mü? Final bölümünde tüm karakterler Bill Cipher'ı yenmek için birleşmiş, ancak final bölümünde Ford ve Sten Bill'i tuzağa düşürerek hafıza silme silahıyla onu yok etmişlerdi. Ancak final bölümünün yayınlandığı günden belli pek çok insan Bill Cipher'ın aslında tam anlamıyla yok edilmediğini düşünüyordu. Peki seri içinde bu durumu destekleyecek somut kanıtlar var mıydı? Olası bir durumda Bill Cipher'ın geri dönmesi mümkün olur muydu? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. İşte böyle. Kahramanlığa hiç gerek yok çocuk. Benim dünyamda kahramanlara bu olur. Hayır, günlükler. Artık korkulacak bir yanın kalmadı, öyle değil. O zaman anlaştık. Bill Cipher'ın Esrarengiz Kasaba finalinde yok edilmesi dizinin en büyük ve en tartışmalı olaylarından biriydi. Ancak bu Bill Cipher'ın tamamen geri dönme ihtimalini ortadan kaldırıyor mu? Bugün sizlerle bunu konuşacağız. Final bölümünde Ford ve Sten'in planıyla Bill Cipher Sten'in zihninde sıkışmıştı. Ford hafıza silme silahını kullanarak Sten'in zihnini tamamen sıfırlamış ve Bill Cipher'ı zihinsel varoluştan yok etmişti. Ancak tam bu sahnede Bill silinmeden önce bir tür panik içindeydi. Tuhaf bir geri sayım yapıyor ve tersine doğru bir mesaj bırakıyordu. Mesajı tersten bir şekilde dinlerseniz kendisinin Exalot adında bir varlığa seslendiğini anlayabilirsiniz. Bill Cipher'ın son sözleri "Exalot, zamanım geldi, yanıyorum. Geri dönebilmem için kadim gücü çağırıyorum." Evet, final bölümünde Bill Cipher tam da bu sözleri söylemişti. Ancak bu sözleri tam anlamıyla anlayabilmeniz için sahneyi tersten izlemeniz gerekiyor. Aslında bu cümle doğrudan Bill'in yok olmadığını, başka bir yöntemle geri dönüş ihtimalini ima ediyordu. Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikle Bill'in bahsettiği Exalot dizinin yaratıcılarının tasarladığı bir varlıktı. Journal 3 adlı resmi Esrarengiz Kasaba kitabında Exalot'tan daha detaylı bahsedilmişti. Bu seride Exalot adı verilen karakter, varlıkların kaderini değiştirme ve zaman mekan ötesi bir güce sahip olduğu belirtilen kozmik bir varlıktı. Yani bir nevi Exalot'ta Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz Celestial Sapienler gibidir. Bill Cipher bu sahnede Exalot'a seslenerek kendisini kurtarma şansını yaratmış olabilir. Baktığımızda Bill Cipher fiziksel bir varlıktan çok bir tür kozmik enerji veya bilinçtir. Pek çok animasyon, dizi ve filmlerde bu tarz varlıkların fiziksel formu yok edildiğinde onların tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı bir muammadır. Zihinsel bir düzlemde silinse bile farklı bir boyutta hayatta kalmış olabilir. Dizinin final bölümünde Sten'in hafızası Dipper'la Maven'ın çabaları sayesinde yavaş yavaş geri geliyordu. Ancak Sten'in zihninde Bill'in bir izi kalmış olabilir. Eğer Bill'in enerjisi tam anlamıyla yok edilmediyse bu izilerde bir tür yeniden doğum veya geri dönüşe zemin hazırlayabilir. Bill Cipher'ın kozmik boyutları ve zamansızlığı manipüle edebildiği biliniyor. Örneğin Esrarengiz Kasaba boyunca Bill başka boyutlardan geldiğini ve bu boyutlarda kaos yaratabildiğini söylemişti. Dolayısıyla Sten'in zihninde yok edilmiş olsa bile farklı bir boyutta geri dönmesi teorik olarak mümkün olabilir. Aslında seride Bill Cipher'ın geri dönüşüyle ilgili çeşitli teoriler de ortaya atılabilir. Mesela Bill'in yok edilmeden önce Exalot'tan yardım istemesi onun farklı bir zamanda veya farklı bir formda geri dönebileceğini ima ediyordu. Ya da Bill Cipher yeni bir zihin veya fiziksel bir form bularak geri dönebilir.
Bu özellikle Esrarengiz Kasabanın yeniden başlaması durumunda olası bir hikaye açılımı olabilir. Seri içinde Bill Cipher dediğimiz karakter aslında düzen ve kaos arasındaki savaşın sembolüydü. Eğer Esrarengiz Kasaba evreninde denge bozulursa Bill'in geri dönmesi kozmik bir zorunluluk haline gelebilir. Yani aslında bizler dizinin finalinde Bill Cipher'ın fiziksel ve zihinsel olarak yok edildiğini görsek de tamamen yok olduğuna dair kesin bir kanıt yoktu. Kozmik bir varlık olarak Bill yok edilmekten kaçınma ihtimaline sahipti. Exalot'un sözleri ve Bill'in mesajı onun geri dönüşüne dair açık bir kapı bırakıyordu aslında. Dizinin yaratıcılarından Alex Search dizinin devam etmeyeceğini ve bu tür soruları genellikle esprili bir şekilde cevapsız bıraksa da Bill'in geri dönüş potansiyeli her zaman dizinin büyülü ve kaotik doğasıyla uyumlu olacaktır. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Esrarengiz Kasaba serisinin finalinde Bill Cipher gerçekten öldü mü, Bill Cipher geri dönebilir mi, bu konular hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici konular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.